Evet, siz de Yaren'le beraber mutfak turu videosuyla geldik. Mutfağı detaylı bir şekilde size göstereceğim. Çekmecelerin içleri, dolabın içleri, neyi nereden aldım, kaça aldım, kullanımı nasıl, tavsiye ediyor muyum? Bu videoyu bence çeyiz seren insanlar çok izleyecek veya da mutfak düzeni konusunda arayışta olanlar, fikir arayışında olanlar. Yani güzel bir video olacağını düşünüyorum. Seyredenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Lütfen. Yani kanalımıza abone olmuyor bunlar ya. Hep izleyip geçiyorlar anneciğim. Ne düşünüyorsun? Olsunlar değil mi? Olmuyorlar işte. Siz bilirsiniz ya. Olmazsanız olmayın. Ne yapalım? Olun kanalımıza gerçekten abone olun. Çünkü kanalımız bu şekilde büyüme kazanacak. Atla hop yap. Evet. Şimdi hazırsak başlayalım. Nereden başlayayım? Şöyle olduğum yerden başlayayım mesela. Şimdi hemen şu kahve makinamın altındaki dolabın kapağını açıyorum. Göstereceğim bakayım burada neler varmış. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bu tencereleri çeyiz seren kızlar bunu çok bilir Instagram'da. Çok reklamı dönmüştü. Ben de denemek istedim. Tavsiye yorumları çok beğendim. Ben de tavsiye ediyorum. O tavsiye eden ekibin arasında beni de sayabilirsiniz. Korkmaz çelik tencere takımı da fena değil. Yani biraz daha maliyet yüksek oluyor ama hani bu şey markası var. WMF diye yazılan. Altına videonun hemen gösteririm şimdi geliyordur. Bu markayı alabilirsiniz eğer bütçeniz iyiyse. Ama yok benim bütçem çok değil biraz da kaliteli olsun diyorsanız kesinlikle Korkmaz alın. Karaca, işte Emsan, bir tane daha vardı. Markasını hatırlayamadım. 3 tane zaten çok meşhur. Onları asla almayın. Şimdi çelikleri tek tek göstereceğim. Bunları da tek tek göstereceğim. Genel olarak şuraya bakalım buranın düzeni nasılmış. Buranın üzerinden bahsedeyim. Şimdi bu dolabın kapağını açtığımız zaman evet şimdi şu en altta sağ taraftaki dolabın kapağını açtığımız zaman bütün tencerelerimin hepsi ve tavalarımın hepsini burada görüyorsunuz. Tava rayonundan başlıyorum. Şimdi burada benim balık kızartma tavamdan tutun bütün demir döküm tavama kadar hepsi mevcut. Hepsini şu dip tarafta da balık kızartma tavasını görüyorsunuz. Dip yerden şu an onlarla ilgileniyor. Dip tarafta balık kızartma tavasını görüyorsunuz. Balık kızartma tavasının hemen yanında demir döküm tavam ve ocaküstü tostçum var. Karanlık birazdan onların hepsini çıkartıp göstereceğim. Büyük çaydanlığım var. Zaten o belli oluyor. Yansıma yapıyor şu. Hemen burada da 3 adet tavamı üst üste sığdırabilecek tavalık var. Bu tavaların çizilmesi çok önemli. Çizmemek gerekiyor. Bu şekilde koyup alabiliyorum çok rahatlıkla. Bütün küçükten büyüğe kadar tavalarımın hepsini böyle düzenleyebildim. Bu tencereye bayılan bir insanı. Ben bunu da sadece tarhana çorbası pişiriyorum. Dibi tutuyor. Evet, ben bunun markasını göstereyim. Essenso'nun Emaye kırmızı Essenso marka. Şöyle görüntü almak isterseniz ekran görüntüsü. Essenso'nun küçük bir tenceresi. Bunu da sadece tarhana pişiriyorum. Dibi tutuyor. Zaten tarhana pişirmek için almıştım. Kış aylarında tarhana yapmaya bayılan bir insanım. Böyle küçük bir tarhana tenceresi olmasını istediğim için almıştım. Ya da bunda makarna kaynatsanız bile, dibi tutuyor arkadaşlar. Makarna bile kaynatamıyorsunuz. Sadece dediğim gibi tarhana yapabiliyorum. Tarhanayı çok kısık ateşte pişiriyorum. Evet şöyle. Evet burada şu anda Neoflan markayı görüyorsunuz. Bu Fika serisi Neoflan markasının. Ben bu tencerelerin tavasından da tenceresinden de memnun olan ekibin arasında beni de yazın arkadaşlar. Ben de çok memnun kaldım. Yani hiç mi bir şeyin dibi tutmaz? Ben bunları makineye atıyorum. Ben de mi yaşlanacak? Hani elimden kıymetli mi deyip makineye atıyorum ama atmazsanız ömrünün daha uzun olacağını düşünüyorum. Attığım halde bile gayet iyi. Sadece sap kısımları makineden çıktıktan sonra buralar böyle bir kararma yapıyor. Bakın çürüme yapmış gibi duruyor dipleri. Atmazsanız daha iyi olabilir. Evet bu marka tavamız. Bunun ikili olarak aldım. Bir büyük bir küçük. Büyüğü de burada. Büyüğü de burada. Büyüğünden de çok memnunum. Bakın 9 ay kullanma sonucunda herhangi bir kararma vesaire. Şu yan tarafları biraz sararmış olabilir. Makineye atıyorum. Hiç elimde yıkamıyorum hiçbir şey.
Şimdi bunlar yapışmaz, yanmaz, yapışmaz tava olarak geçiyor. Şu Taç marka. Taç'ın tavasından da memnunum ama şu beyaz kısımlarını görüyor musunuz? Soyulma yapan kısımlarını. Evet, yani bunlar da soyulma yapıyor arkadaşlar. Ona göre alın. Bunlar şey tava. Ne tava deniyordu? Yorumlara yazın. Şu an aklıma gelmedi. Markası bile var hatta onların. Niye, çok basit bir şey ama aklıma şu an gelmedi. Kusura bakmayın. Biliyorsunuzdur. Yani onlardansa hangisinden en çok memnun kaldım bu 3 tavadan? 3 markadan. Tabii ki şu Neaflama Fika serisinden çok memnun kaldım. Yani hiçbir şekilde ne koyarsanız koyun dibi tutmuyor, yapıştırmıyor. Siyah olandan da memnun kaldım. Siyah şu markadan da, Termoat markadan da memnun kaldım. Ama ben bir tane alacağım. Ne alayım? O zaman Neaflam, bu beyaz olan. Yani 2 tane olsun, gene farklı olsun diyorsanız benimkisi gibi 2 set halinde bunları almanızı tavsiye ederim. Şurada, bu da ocaküstü tostçuk. Bundan da memnunum. Ben bunu şeyden almıştım. 1 milyoncudan almıştım. Ucuzluk pazarından. Yani fiyatı bayağı yüksekti ama memnun kaldım. Yapıştırmıyor. Demir döküm. Güzel. Pratik oluyor. Normal tost makinesini almadım. Almayacağım. İnat ediyorum. Eşim çok istiyor ama aldırmayacağım. Sadece bir tost makinesine, yani et falan pişirmem ben onda zaten. Bir tost yapmak için de onu, koca makineyi kullanmam. Ha, şunu da göstereceğim. Şurada yerden atladı gene. Şu tavayı hiç kullanmadım. Hiç, yani bir insan bir tavayı hiç kullanmaz mı? Şu demir döküm tava. Markası Lava. Demir döküm tava. Hiç kullanmadım. Hiçbir şekilde. Yani sadece burada duruyor boş boş. Tek kullanmadığım ürün bu olabilir herhalde. Ay, şunu göstereyim size ya. Bunu alın. Bu gerçekten aşırı kullanışlı ya. Ben bundan çok memnunum ya. Bakın. Yani bunun mesela ürünleri şöyle ışığa tutarak göstermeyi seçtim. Şimdi bakın, bu tava şöyle ikiye ayrılıyor. Bu şekilde. Bu makineden çıktıktan sonra bu şekilde izler oluştu. Benim makinemle alakalı bir problem. Bulaşık parlatıcısının az olduğunu gösteriyordu, tuzunun. Sularımız çok kireçli. Onunla alakalı bir durum. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Bunlar çok kullanışlı. Bunlarla hem balık dizip yapabiliyorsunuz. Bu şekilde koyuyorsunuz. Bu şekilde böyle çeviriyorsunuz. Ben börek yapıyorum bununla mesela. Börek de çok güzel oluyor. Bizde mesela Kastamonu yöresinde etli ekmek vardır. Etli ekmek yapıyorum. Yani hamur işlerim. Bu şimdi saç olduğu için saç düşünün. Mesela köylerde falan hani saç üzerinde böyle altında odunlu saç ekmek pişirilir ya, hamur falan. Bu onun gibi bir şey. Ocağa koyduğunuz zaman bu çok ince. İnce olduğu için ne koyarsınız koyun direktmen tutuyor, yapışıyor ya. Hani saç özelliğini verecek tadı az çok veriyor. Saç tava diye geçiyor zaten, ya da balık kızartma tavası. 2 ismi var. Ya balık kızartma tavası diye aratacaksınız ya da saç tava diye aratacaksınız. Şimdi diğer ürünü göstereceğim. Bunu göstereyim mesela. Bu da böyle ikili ocak üzeri tostçuk diye geçiyor. Ben bundan da çok memnunum. Yine böyle bunda da hamur işleri, mesela bununla alakalı bir tane video çekmiştim. Bunun üzerinde tost yaptım. Ocaküstü yulaflı tost diye. Shorts videolarda, kısa videolarda aratıp bulabilirsiniz. Gayet böyle işte sucukları, bir şeyleri böyle üzerinde kızartıyorsunuz. Sonra yumurta döküyorsunuz falan. Öyle tostlar da oluyor. Normal ekmekli tostlar da oluyor. İşte cizlenmeç, hani krep deniyor mesela genelde. Biz yöresel cizlenmeç deriz. O mesela krep falan da güzel oluyor bunda. Pratik oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim, bakın. Nasıl pratik? Şöyle 90 derece tutuyoruz mesela. Şöyle çıkartıp takabiliyoruz tekrar. Ben takmakta biraz zorlanıyorum. Eşim mesela çok pratik, hızlı takar, çıkartır bunu. Gayet güzel. Şöyle şurada şeyi var, kancası var. Kancasına böyle yaptığımız zaman tostu birazcık daha açmasını engelliyor, kapanmasını sağlıyor. Bu şekilde ben bundan da memnunum. Makine tost makinesi eve sokmayacağım. Eşim inatlaşıyorum, çok seviyor tost ama bir tane sadece bir tost yemek için kocaman makine hem yer işgal edecek, hem elektrik yakacak, hem yıkaması, kirlenmesi, temizlemesi, bulaşığının çok zahmetli geliyor bana. Alırsam tost makinesi demir döküm alırım.
Ama çok ileride, yani belki çok aşırı ileride. Çok erteliyorum. Tost makinesi istemiyorum. Almadım. Aldırmayı hiç düşünmüyorum. Dediğim gibi yani ben buna değineceğim. Bu çok gereksiz bir tava. Bunu asla almanızı tavsiye etmiyorum. Bu çok gereksiz yani. Bu hiç gerek yok buna. Ben bunu çok biraz maymun iştahlılığımdan, biraz demir döküm hevesimden almıştım. 2 tane var demir döküm. Biri bu, bir tanesi de ızgara tava şeklinde olandan. Izgara tavayı alın, onu göstereceğim. Fırının içinde tutuyorum onu. Hiç gereksiz yani bu. Benimle değil. Bu sadece kırmızı rengi olduğu için, kırmızı tenceremle baktığım zaman yan yana güzel durduğu için onu orada tutuyorum. Ve her an kullanır mıyım acaba, ne olur kullanayım, biraz da para verdik, kıydık aldık falan. Duruyor yani bu. Böyle bir sütlük kesinlikle almalısınız. Yani her şeye yarıyor. Birincisi, mesela ben mercimek çorbası yapıyorum. Üzerine yağ sos dökerken bunu kullanıyorum. Onun için iyi oluyor. Yağ eritmekte güzel oluyor. Küçük böyle soslar hazırlamakta güzel. Zaten sos tavası. Ben bununla mesela tek kişilik çorba falan yaptığım oluyor. Evet, bunun da güzel bir şey oluyor. Ne oluyordu? Çorba, sos. Bunu her şey yapabiliyorsunuz. Zaten kıyamamazlık yapmayacağız. Özbirlik marka bunun markası. Denk gelirse bu markaya güvenin, alın. Özbirlik, şöyle tutayım. Birlik marka. Güvenip alabilirsiniz. Uygun fiyatlı, ucuzluk pazarından aldığım bir ürün. Güzel. Şu minnak bir şey var burada. Bakın burada ne var. Bu tencere aşırı güzel. Yani Korkmaz markasının ne serisi bu? Ben bunun serisini bulup size hemen ekrana getiririm. Özellikle Korkmaz'ın bu seri, yani bir saniye Yaren atıyor. Yani bu videonun ne kadar uzun süreceğini bilmiyorum. Bütün ürünleri tek tek anlatacağım ama merak etmeyin. Her şeyi yavaş yavaş anlatacağım. Çelik tencere olarak kesinlikle Korkmaz markayı tercih etmenizi şiddetle tavsiye edebilirim bütçeye göre. Çelikler uzun ömürlü. Yani bir çeliği aldığımız zaman en aşağı 10 sene. Yani 10 sene az bir zaman değil arkadaşlar. Yani sürekli pişiriyoruz, yüksek ateş. Mesela su kaç derecede kaynıyor, yiyorsun değil mi? Yemekler gözün üzerinde pişiyor. Yani bunlar ısıya çok dayanıklı olması lazım. Bu bir. İkincisi çizilmemesi, yapıştırmaması lazım. Tabanın altının kalın olması lazım. Bakın şimdi tabana bakın. Bakın nasıl kalın altı, görüyor musunuz? Kalın taban olacak. Bak, aradığınız başka çelikteki özellik şu olsun. Böyle dik gelmesi lazım. Böyle bombe olmaması lazım. Bombe olursa ısı bu bombe taraflarda yapışıyor. Tam burada şuranın bombe olduğunu düşünün. Isı geliyor, böyle buraları karartma yapıyor ve eşit dağılmasını engelliyor. Bu şimdi tam düz taban. Isı tam bu aşağıdan geliyor. Dümdüz her tarafına hiçbir şekilde geliyor. Bu bir. İkincisi, kapak çok önemli burada, detay. Bu serinin kapağından dolayı ben bunu tercih etmiştim. Ve bu serideki o dik geldiğinden dolayı, bombe olmamasından dolayı. Şimdi bakın bu kapağa bakın. Burada makarna süzmekten tutun da şöyle şurada bakın. Burada bir çıkıntı var. Görünüyor mu? Bakın bu çıkıntıdan 2 tane delik tarafı var. Bir küçük delik, bir büyük delik. Bakın. Büyük ve küçük. Bunlardan kapağını ayarlıyorsunuz. Tutuyorsunuz böyle. Şöyle bakın, şöyle tutuyoruz. Baş parmaklarımıza kapağı tutuyoruz. Suyunu süzüyoruz. Haşlama yaptığımız sebzeler, makarnalar, süzgeç vesaire kirlemeden pişiyor zaten içinde. Suyunu süzmen gerekiyor. Kapağını ört. Zaten kapağını kullanıyoruz haşlama yaparken bile. En azından yarım açıyoruz haşlamada dahi. Kapak zaten kirleniyor, bulaşık oluyor değil mi? Hem kapak hem alt hem süzgeç kirlenmemiş oluyor. En azından sadece kapağı örtüyoruz, boşaltıyoruz ve bu şekilde bulaşıklardan tasarruf sağlamış oluyoruz. Çok fazla her şeye bulaşık olmamış oluyor. Bu güzel oluyor. Bunda makarna haşla. Bu kapakla. Yani bütün kapakların hepsi aynı. Hepsi birbiriyle uyumlu. Büyüklerine, küçüklerine göre değişiyor. Tavası yok bende. Çelik tavam yok. Sadece şu an sette. Gerek de yok bence çelik tavaya. Benim şu an 3 adet büyük, bir tane ufak, 4, bir tane demir döküm 5. Bir de balık kızartma tavasını ikili sayarsam 7 tane tavam var. Bence gayet yeterli. Fazla bile. Pilavlık olarak geçiyor.
Bunda güzel. Büyüklüğünü şöyle anlayabiliriz. Yani bunda mesela en az 3 kişilik pişirmeniz gerekiyor. Büyük olduğu için. 2 kişilik falan pişireceksiniz. Tavaları kullanın pilavlarda. Bu biraz misafirlik artık. Hani misafir gelecek de o zaman kullanacaksın. Bir büyüklüğü var pilavlık. Bunda karnıyarık mesela çok güzel oluyor. Biber dolması yani sulu piştiği için olmaz. Karnıyarık, pilav gibi yemekleri. Pilavı çelikte pişirmiyorsanız bence pişirin. Çelikli pilav güzel oluyor. Ben çelik dışında bir şey var ya hani teflon. Hatırladım. Teflonda mesela yapışmıyor diye pişiriyorlar onda. Bence onda değil de şu mesela bunun markası neydi? Neoflan marka Fika serisi. Bunun pembeleri çıkmış. Yeşil tonlarında olanı var. Bence bu güzel oluyor ya. Bunu alın. Burada mesela onu göstereyim. Burada böyle bir iz kaldı. Bu iz çıkmıyor. Bilmiyorum neden çıkmıyor. Çıkartamadım. Bilen var mı bunu nasıl çıkartabileceğimi? Onun dışında başka bir sıkıntımız yok. Ben bunu da 4 aydır falan kullanıyorum. Evet, onun dışında başka bir sıkıntımız yok. Bunun kapağını göstereyim size. Bunun kapağı çok tatlı. Kapağını tahta, sapı da tahta. Makineye atılmaz yazıyor ama ben attım. Atın boş ver. Elinizden kıymetli mi ya? Sanki atarsınız ne kadar kötü olacak makinelerde. Bunun kapağının kenarlarında şey var. Silikon var. Bu silikonlar iyi işe yarıyor. Yani böyle vakumluyor sanki. Kapak da ağır olduğu için, cam olduğu için atma yapmıyor. Hava da buradan çıkıyor. Çok güzel bir pişirme sağlıyor kapaklarının kenarları silikon olduğu için. Tencereleri de aynı şekilde. Kulpları böyle değil. Kulpları tamamen metal kendisinden. Elinizi yakıyor. Tek avantajsızlığı o yani. Avantajsızlığı diye bir kelime icat ettim. Yani tek dezavantajı kulplarının böyle olması. Yani demir yani yapışıyor yani. Bunu yerinden kıvırdatmayacaksın yemek pişirirken. Tutarken de zaten ağır olduğu için karıştırırken de böyle bir kenardan tutmak gerekince de el bezi falan kullanın Allah muhafaza. Ya da plastik, silikon tutacaklar var. Yemek pişirirken onu takabilirsiniz. Evet, bu taraf bitti. Şimdi nereye gidiyoruz? Plastikler var ya. Bunlar da un, şeker de benim çamaşır makinem mutfakta olduğu için bu deterjanın toz deterjanı koyuyorum. Dur anneciğim. Şu uzunluğunu ölçtüm. 81 santim lavabonun uzunluğu. Buradan aşağı kadar da derinlik 27 santim. 3 adet yan yana sığıyor. Arkaya da 3 adet sığıyor. Çok kullanışlı o yüzden. Hani çoğu insan lavabosuna 6 tane sığacağını düşünüyorum. Ama gene de ben bir ölçü vermek istiyorum. Şöyle derinliğini vereyim size. 22,5 gibi bir şey. Şöyle tutayım. 22, 23 diyelim. Eni de 18. Şuradan boy yüksekliğini vereyim. 18. Bu da 24 arkadaşlar. 23,5 24. Şöyle 24. Bu detayları veriyorum. Hani almak isteyen arkadaşlar şey yapsınlar. Lavabosunun altını böyle düzenleyebilirler. Bunlar şimdi şeffaf oldukları için çok kullanışlı. Altından üstünden çok rahat görülebiliyor. Yani litre olarak da gayet kullanışlı. Mesela ben şöyle yaptım. Ön tarafta mesela bu un var ya. Hemen arkasında tekrar bir un daha koydum. Bunlar birbirinin devamı olduğu için önlü arkalı ekledim. Çok kullandım ürünleri. Un burada. Şurada mesela toz deterjan. Bakın toz deterjanın devamı böyle arkada. Ön tarafa da yine aynı şekilde toz deterjanın yedekli haliyle yan yana arka arkaya koydum. Burada un, yanında da bu şeker. Ve yanlarına kapaklarına böyle ölçü şeyleri koydum. Onun arkasında işte kesme makarna şey var. Tarhana var. Şeker çok kullansaydım bir tane onun içine şeker koyardım. Önlü arkalı aynı ürün koymuş olurdum. Şimdi yerlerini rahatsız etmeyeceğim. Çıktıktan sonra onu yerleştireceğim oraya. Şimdi lavaboda iş yapıyoruz değil mi? İşte kullandık. İşte kullandığım şeyleri böyle. Hemen böyle elimizin altında bir deterjan dökmemiz icap oldu. Hemen buradan raf gibi bunu alıyorum. Sepeti yukarıya kaldırıyorum.
içinden seçiyorum ya da ne yapıyorum? Mesela bir elimde musluk var diyelim, bir elimde deterjan var. Hemen şuraya bir iki dakika çamaşır suyu dökmek istiyorum değil mi? Hemen şöyle alıyorum, kullanıyorum, bırakıyorum. Ya da yan tarafındaki sepet mesela. Burada da işte sünger, eldiven. Şurada yedek kalmış duruyor. Yan tarafında da hemen kesme tahtası. Şimdi burası kurutucumu aldım. Değil mi? İşte kullandım, yıkadım. Ondan sonra ne yaptım? Diyelim ki bunun işim bitti. Islanmaması açısından burada bir şeyimiz kalması lazım. Bu Ikea'dan aldım ben bulaşık matlığını. Yedeği de var hatta, ben de çok beğendiğim için yedeğini de aldım. Burada mesela hemen böyle yıkama ürünleri olan, ya yıkamaya yardımcı olacak bütün deterjanlar, süngerler hepsini bu şekilde kullanıyorum burada. Çöp kovası. Yıkadığını hemen atıklarını buraya at. Tamam mı? Kullanış olarak. İşte çöp kovası gidip bilmem ne nerede. İşte salata kurutucusunu her zaman kullanmıyorum. Üst taraflara koyayım. Ya öyle olmuyor işte. Hani bulaşık yıkaman gerekiyor, bu salata yapman gerekiyor. Bir anda bir şeyler yapman gerektiği zamanlarda şu neredeydi, bu neredeydi. Öyle değil. Sen burada dikil, elinin altında olsun her şey. Kullanım olarak böyle pratik olsun. Burada mesela şunu göstereyim. Çelik, Ikea marka. Bu da çelik, Ikea marka. Şöyle mesela her şeyi yapabilirsin. Bu iki tane, bunu al. Bir de bunu al. O diğer plastikler, hamur yoğurma kaplarına bilmem ne asla katiyen o plastik ürünleri sokmayın, atın onları artık. Yani gerçekten onlar insan tiksiniyor. Bunlar çelik. Asla bunlara bir şey olmaz. Hani bunlar torunlarınıza miras gider yani, öyle söyleyeyim. Hiç zaten kaliteli oldukları için yıllarca kullanın. Hiçbir şey olmaz. Böyle birazcık maliyeti yüksek olabilir. Plastikleri at yapıyorsunuz ama atmıyorsunuz. Genelde onları çiziyorsunuz. Plastikler eriyor, bilmem ne oluyor. Rengini bozuluyor, çirkinleşiyor. Çirkin oluyor. Bunlar da sadece bulaşık damlası izleri görebilirsiniz. Çünkü benim makinemle alakalı yaşadığım bir problem bu. Dediğim gibi bulaşık tuzunu artık şeylerini eksilmiş. Onları da yenilemem gerekiyor. Hemen kaldırıyorum yerine. Evet, şunu göstereyim. Sırf merakımdan aldım. Kullanmayacağımdan emin olmadan aldım. Bu ne arkadaşlar? Bu da şu. Şöyle bakın. Bu ne alaka diyeceksiniz. Bu şeyde kullanıyor. Ocak üzerinde kızartma yaparken yağ sıçramasın tavanın üzerine, tencerenin üzerine. Çok gereksiz. Bence almaya hiç gerek yok. Başka bu tür kullanım amacı ne olabilir? İşte bunlar un eleriz dermişim ya. Ben bununla un eliyorum. Makarna süzüyorum. Haşlanmış bir şeyimi süzüyorum. Her şeyle kullanabiliyorsun. Hem süzgeç hem un ele yani. Bundan alsanız yeter. Bunlar boy. Her boyunu alabilirsiniz. Bendeki orta boydu. Bunu tavsiye ediyorum. Alın. Salata kurutucusunu da alın. Salatalarınız daha lezzetli olacak. Suyunu tamamen kuruttuğu için. Ya sadece salata kurutucusu olarak düşünmeyin. Bakın. Hamur yoğur. Al plastik sana. Ya şuradaki demiri var, var. Hiç yormadım ama. Yani plastikleri kullanmayın. Çok sağlıksız. Süzgeç görevi görüyor ya. Şöyle sadece bunu bile kullansan yeter. Kapağını örtünce oluyor sana salata kurutucusu. Kapağı yok oluyor sana süzgeç. Tezgahını ıslatmıyor işte. Bunu alta koy. Bunu üstüne koy, süzdüğünü kullan bununla. Ya da başka bir şey de kullanabilirsin. Makarna süz. Hadi tamam, makarnayla da bunu süzebilirsin. Bu mesela Bambu markasına ait bir kesme tahtası. Ben bunu sunum yapmak için işte buraya kıvırcıkların yanına domates, peynirler bu şekilde servis olarak kullanmayı istedim. Ama birkaç misafir geldiği zaman bunları salata kesmekte kullandı. Teşekkür ediyorum. Çok güzel çizdiler. Şu iki tane ürün. Bunları da mesela et sunumlarında, tavuk sunumlarında yanında bıçağıyla servis etmek için kullanıyorum. Allah'tan misafire yakalanmadılar. Sağlam duruyorlar bunlar. Şu mesela, bu da her şeyi kesmek için. Et, balık, tavuk, salata vesaire her şeyi onun için aldım. Etiket üzerinde Ikea'nın kendi markası. Çizilmiyor bunlar. Hani bu çok sağlam. Bunu alın, makineye de atılıyor. Yani makineye atabileceğiniz bir kesme tahtası almanızı isterim. Normal tahtaları kesmek için kullanmayın. Sebebi hijyen olmuyor, mikrop doluyor. Makineye atınca da uzun ömürlü olmuyor. İlk atmada kötü olabiliyor ve bunlar kırılıyor, ayrılıyor şiştiği için.
makineye atmayın. Elde yıkayınca hijyen olmuyor. Kesmekle o yüzden kullanmıyorum. Bakın çiziklerin arasında mikrop doluyor. Kötü oluyor yani. Bunlar lavabomun yanında. Şurada duruyorlar açıkta. Bunlar plastik. Bunlar çok kullanışlı. Fiyatları uygun. IKEA markasını alın. Bunlar çakma gönderdi. Tren yolunun kurbanı oldu bunlar. IKEA markası diye aldım. Çünkü IKEA olsaydı bunlar bu kadar kötü olmayacaklardı eminim. Çok güzel çakma üretmişler. Ne güzel insan kandırıyorlar. Salatanızı vesaire kestiniz ya, etinizi, bir şeyinizi. Şöyle bakın kıvrıldığı için şöyle mesela bu tencere olsun. Hemen içine böyle dökebiliyorsunuz. Etrafa kaçmıyor. Hani kesme yaptığımızda o sorunu çok yaşarız. Bu birazcık büyük eğilip bükülmüyor ya bunlar. Bunların öyle bir avantajı var. İstediğiniz gibi bunları yapabiliyorsunuz bu şekilde. Şurada çamaşır makinem olduğu için mecburen deterjanları ona yakın bir bölgeye koymam gerekiyordu. Çekmecelere koyamayacağıma göre en yakın bu şekilde olabiliyor mecburen. Hiç istemezdim. Buranın dolap olmasını çok isterdim. Çamaşır makinesi olmasını asla istemezdim. En azından burada dolap olsaydı sevgili kocacığım tost makinesini alırdın. Buradaki dolaba koyardım. Açıklığa tutmazdım tost makinesini gene. Evet, orada çamaşır makinesini buradan kaldırmak istedim ama taşınacağımız için bu burada kalabilir artık. Sorun yok. Yani buralara müteahhitler hep çamaşır makinesi mutfağa koymuşlar. Çok saçma bence çamaşır makinesi mutfakta olmasını ben hiç istemiyorum. Burada işte deterjanlarımın hepsi burada. Arkaya doğru yine sıvı deterjanlar. İşte beyazlar, siyahlar için Pervol. Yan tarafında burada renkler için Persil. Bunlardan da memnunum, tavsiye ederim. Toz deterjanı Ariel kullanıyorum ya da Omo ama Ariel daha güzel. Çok beğeniyorum toz deterjan. Çok iyiydi. Onun markasını falan sormazsınız herhalde, o kadar da değil ama Sinangil'in kullanıyorum. En iyi hamur işlerinde Sinangil oluyor. Dağılma yapmıyor. Mesela boşnak mantısı böreği falan yaparım ben. Hiç açılma yırtılma yapmıyor. Çok güzel oluyor Sinangil. Başka unlar eriş güzel olmuyor. Onun markasını da soranlar olursa diye yani. Şekeri de sormayın. Şeker işte, onu hatırlamıyorum bile. Tamam, şimdi şu yan taraftan devam ediyorum. 4 tane çekmece görüyorsunuz. Bir tane fırının altında yer var. Fırının altındaki yer çok saçma gereksiz şeyler var. İçinde kullanmadığım şeyler var. Yedekler falan var. Şuradan hemen başlıyorum. Ocağın hemen yanındaki çekmecemiz arkadaşlar. Bu çekmecemiz mükemmel tertipli duruyor. Farkındayım. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada şöyle tutayım bence kameramı. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz çekmecede yemek kaşığı, çatalı ve bıçağı. Yan tarafında tatlı çatalı, kaşığı. Onun yan tarafında da çay kaşığı. Ben çay kaşıklarını şöyle cam seviyorum. Cam kullanıyorum. Şu yanındakilerde yine çay da kullanabilirsiniz. Tatlılar da kullanabilirsiniz. Ama çabuk kırılıyor. Bir düşmeyle muhakkak şuradan atıyor ve gidiyor uçları. İki tanesi gitmiş. Çöp olmuş herhalde tamamen onlar. Böyle. Bunlar da tahta. Bunu eşim çok beğenerek aldı. Çok tatlı diye. Tahta bu. Bal için. Tatlı reçel vesaire. Onlar için güzel oluyor sunumda. Kullanışlı da oluyor artık. Yani sadece sunum gibi düşünmeyin. Şunu zaten ölçü kaşığı. Şimdi bu bıçağın kenarlarını böyle dokusu tırtık kenarları güzel. 101'de bulursanız bunu alın. Bu güzel bir bıçak. Şöyle şurası geliyor ya böyle geniş. Geniş geldiği için iyi oluyor. Et için olanlarının buraları farklı oluyor mesela. Bu gayet güzel tık doğramak için. Adını unuttum. Ne bıçağı bu? Da Ikea'nın. Bunu hiç daha kullanmadım biliyor musunuz? Duruyor böyle yani. Çok sağlam. Burası silikon tutma yeri. Kayma yapmaz elinizden asla. Parmağınızı kavrayabilmesi için işaret parmağını çukur yapmışlar ve 3 parmağını bu şekilde kavrayıp tık vurabiliyorsunuz. Biraz ağır bir bıçak ve çok güzel bir keskinliği var. Serviste kullanılması için hani mutfaktan alıp salona servise giderken böyle bıçaklarım var meyve için. Bunu merak edenler varsa temizlemek için arkadaşlar. Bunu
pipeti, cam pipeti. Üçü beraber satılıyordu. Trendyol'da bu şekilde satıyorlardı üçü. İyi oldu. Bu da elimin altında. Kürdan arkadaşlar böyle koymak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Hani temiz zaten. Ben bunu yemeklerde falan kullanıyorum. Kürdan kebabı falan yaparken iyi güzel oluyor. Normalde dişler için asla kürdan tavsiye edilmiyor. Ben de kullanmıyorum. Şuradaki soyacaklarımı göstereyim. Soyacak olarak beyaz olan IKEA marka. Bu da Solingen siyah. Solingen'den çok memnunum. Yapı olarak çok kullanışlı. Mesela hemen bir örnek göstereceğim. Kutusu patates olsun. Şöyle baş parmağınızdan tutup şöyle soymak çok kolay oluyor ama bunu böyle soymak bakın elinize çarpıyor, vuruyor. Bununla da havuç güzel soyuluyor. Salatalık, düz şeyler, patlıcan falan güzel soyuluyor. Özellikle patlıcan çok rahat soyuluyor. Patates için vesaire her şey gene bununla da patlıcan falan kolay olur. Çünkü şu hareket yani dik olanlardan alın. Çok daha kullanışlı. Bıçağı da çok güzel, keskin. Markası silinmiş mi? Şu markayı görebiliriz. Bakın Alman marka Solingen. Okunuyordur umarım. Ikea'nın sarımsak ezeceği. Ben bundan çok memnunum. Bundan lütfen alın. Bu da ömürlük. Paslanma yapmaz. Bir şey olmaz. Kırılmaz, dökülmez. Şu sarımsağı içine atıyoruz. Kullanıyorken böyle eziyoruz. Ezdikten sonra bir adet bıçakla şöyle süzüyoruz, soyuyoruz, itiyoruz. Neyse artık. Yani sarımsağı koy, kapat, ez, bıçakla fıt fıt. Bitti. Sonra alıyorsun, açıyorsun, hop bunu makineye atıyorsun. Bunu yıkıyorsun. Birinci çekmeceyi bitirdim. İkinci çekmecenin içine bakıyoruz. Çekmecemin düzeninden tabii ki düzen bakanı olarak bu şekilde göstereyim. Şunun boyunun kısalması lazım. Testereyle bunu keseceğiz. Sığmadı. Şunu bir kaldırayım. Spatula bu. Evet böyle bir düzen. Şimdi burada bunu hiç daha kullanma fırsatı yaşayamadık. Biberon falan temizlemek için, şişe, cam şişeleri falan temizlemek için Ikea'nın şöyle şişeleri temizlemesi için bir fırçası. Şurada 2 tane tuzluk var. Burada şimdi büyük boy çöp poşeti, küçük orta boy çöp poşeti. Yan tarafta büyük boy bulaşık, neydi bunun adı ya? Buzdolabı poşeti. Küçük boy çöp poşeti. Yani çöp poşeti, buzdolabı poşeti gibi şeyleri koydum. Elimin hemen altında olsunlar. Şurada şunu göstereyim. Bu Ikea'nın bıçak bilemesi için kullanılan bir ürünü. Şuraya bıçağınızı tutup çektiriyorsunuz. Bu da güzel. Burada gördüğünüz çoğu ürün Ikea marka zaten. Bu reneden çok memnunum. Çok pratik oluyor. Büyükler gibi yer tutmuyor. Pratik oluyor. Kaymıyor. Ucu kenarları falan hafif bir silikonu var. Şu. Bakın çok farklı bir yapısı var. Şimdi buraları plastik. Şu dokunduğum yeri silikon. Mesela hemen göstereyim. Bir yere yaslayıp dayıyorsunuz, rendeyi kullanıyorsunuz ya. Tuttuğu yeri silikon yani şurası kaymasın diye bakın itim gitmiyor. Ama şu yüzeyi plastik. Üst tarafı. Bakın şurası plastik. Şu kısımları silikon. Bir şey rendelerken kayma yapmaması açısından ya her şeyin ayrıntılarını tek tek düşünüyorlar. Bu mesela iki taraflı ya. Rende yaparken aşağı gidiyor, yukarı gidiyoruz ya. Diğer rendeler nasıl? Sadece bir tarafında bıçağı var. İki tarafında yok. Bu çift taraflı olduğu için çift taraflı sağ sol hareket yaptıkça fıt 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 rende yapıyor ve kaymıyor ve yer tutmuyor. Yani bir rendede arayacağın her özellik var. Bunu alın. Bu da güzel oluyor. Peynir falan her şey rendeleyebilirsin. İçinde birikiyor. Şöyle yan eğerek tutuyorsun. Bunu mesela yaslamayın. Bu yaslayarak elinizi rendelersiniz. Bunu böyle yaslayarak rende yaparsanız elinizi rendelersiniz. İkisinin amacı birbirinden çok farklı. Bu el rendesi diye geçiyor. Ikea marka tekrar. Bu da aynı. Ikea'dan almıştım. Elde rendelemek için. Zencefili falan küçük pratik şeyler hemen. Bu da kullanışlı. Buradakilerin hepsini tek tek söylemeyeceğim. Şunu sorarsanız şu ikili şeklinde salata şeyi. Bu da Ikea'nın salata karıştırmak için. Bir tane tahta kaşık olmazsa olmaz. Mutfakta tutuyorum yine. Lazım oluyor bazen. Ağır bir şey, sert bir şey
Bir tane alın. Yani makineye çok atınca iyi olmuyor bunlar. O yüzden çok almadım. Genelde benimkiler silikon ve plastik ürünler. Makineye atması rahat olması açısından. Ikea'nın yine kepçesi, kaşığı. Şunu ucuzluktan almıştım. Çok memnunum. Devamını almak için arıyorum, bulamıyorum. Bu siyah kaşığı ucuzluk pazarından aldık eşimle beraber. Çok beğendim. Çok memnun kaldım. Denemek için bir tane almıştım. Birkaç tane daha almakta fayda var. Çok kullanışlı. Sert bir malzemesi var, plastik şuraları. Komple silikon. Markasını bilmiyorum gerçekten. Şuraları plastik çizmemesi için güzel oluyor. Şu da yine plastik kaşıklardan biri. Veriyorum. Bakın. Şunlar takım, yani plastik, pembe, iyi bir şey değil. Ucuzluktan almıştım. Çok sağlam bir şeyler değil. Mutfak makası deyip geçmeyin, işte şudur budur. Hiç gerek yok arkadaşlar. Ucuzluktan bir tane alın yeter. Çok gerekli değil. Mutfakta çok kullanıyorum ben, evet, bu makası. Pizzaları falan ben bıçakla kesiyorum. Bıçakla kesmiyorum. Makas kullanıyorum pizzalar için. Paket açarken herhangi bir paketi patlatmadan, fış yapmadan makas güzel oluyor. Rock bıçak markasının. Güzel kesiyor. Fiyatı da iyi. Şunlar mesela komple Ikea'nın silikon. Ya bunlardan almanızı var ya, nasıl önereyim biliyor musunuz? %100 şiddetle önereyim ya. Şunlar spatula. Trendyol'da falan Ikea'nın satışlarından takip edin. Orijinal sayfa olmasına dikkat edin. Bir tane daha silikon. Ya ben bunu aşırı kullanıyorum. Aşırı seviyorum. Ya o kadar kullanışlı ki çizmiyor. Silikon olduğu için sıyırmakta israf olmuyor, herhangi bir ürün kalmıyor. Güzel sıyırabiliyorsun. Ya şunu alın ya. Saçma bir şekilde ama farklı ya. Hakikaten o farkı hissedeceksin. Yumurta sürüyorsun ya. Şunların ikisinin arasındaki fark dağlar kadar. Şu plastik pembe. Bu da Ikea'nın silikon fırça uçlu. Bu Ikea'dan alın, bu da güzel. Şunlar yine. Bu çok kullanışlı bir ürün. Makarna da çok güzel oluyor. Hem süzgeci var hem tutuyor. Kaçmıyor bir yere. Spatula'yı çok kullanmıyorum. Lazım olunca gene güzel. Set halinde zaten böyle. Maşa falan, kaşık, kepçe, spatula, şunlar. Şu da yine silikon kırmızı. Bu da lazım olunca kullanışlı oluyor. Güzel. Şu hamur kesmek için Trendyol'dan almıştım. Uygun fiyatlı bir ürün. Bunların markaları falan var, gereksiz. Bence bu da iş görüyor. Çelik güzel. Çırpma teli harika bir şey. Ikea'nın ikili olarak 20 lira mı 10 lira böyle bir fiyat. Çok uygun almıştık. Bu da güzel, ikili satılıyor. Çok sağlam. Böyle çıkma falan yapmıyor. Paslanmıyor vesaire. İkisi de çok lazım oluyor yalnız. İkisi de çok lazım oluyor. Şu ikisi yine çelik lazım olsa serviste de güzel oluyor. Servis kaşığı olarak. Çelik maşalar. Çelik ve tahta sevmiyorum, dediğim gibi. Yatırım. Ben de Ikea'nın silikon ürünlerine yatırımı yapmışım gördüğünüz gibi. Bu çekmece bana döke saça yatıyor arkadaşlar. Eksik bulabilirsiniz, fazla bulabilirsiniz. Kişiye göre değişir. Ben çok memnunum. Bakınız bu çekmecemde, şimdi size hemen bu çekmecemi anlatmak istiyorum. Şimdi şurada yemek yapıyoruz değil mi? Yemek yaparken bize ne lazım? En çok kepçe, yağ, salça, kuru bakliyatlar gibi ürünler ve baharatlar lazım. Ben burada dikileceğim. Bakın hemen şurada hemen tarif ediyorum. Ben burada dikiliyorum bir yandan yemek yapıyorum değil mi? Hemen böyle tuzumu serpmem lazım. İşte yağım az geldi, biraz yağımı koymam ama ben burada dikilmeliyim. Ben böyle gezmemeliyim. O neredeydi, bu neredeydi, bunu nereden yapacağım demeyeyim. Kepçe lazım bana. Hemen kepçemi aldım, kullandım. Yağım lazım, su. Hemen şu kapağımın da şurasından hemen bir salçamı çektim, aldım. Videomu detaylı çektim, bulaşık buzdolabı düzen videomu. Oradan bakabilirsiniz. Hemen az bir şey daha salça lazım oldu. Birazcık daha tereyağı lazım oldu. Hemen burada kapağın üst tarafında. Ben daha böyle bakmadan olur diyorum yani, o derece. Şimdi buradaki düzenli şu çekmece. Kepçelerimi söyledikten sonra kepçe çekmecesine. Şimdi bu çekmecede de dediğim gibi çok az bir şey un lazım oldu. Beşamel sos yapacağım. Un kabım nerede? Lavabonun altında ve kocaman bir kap. Oradan alana kadar dökülecek. Ben ne yaptım? Şöyle küçük pratik bir Ahmet markasının. Bunlardan aldım. Küçücük yani. Şöyle koyuyorum. Minnacık bir kaşık. Minnacık. Bazen dediğim gibi kıvam verirken bana un lazım oluyor. Gibi mesela böyle küçük pratik hemen gösteriyorum. Bakın. Bakın şöyle. Çayım.
Mesela çayı ben şöyle ocağın kenarında tutmuyorum. Kalabalık, daha fazla kalabalık olmasın. Zaten yeteri kadar kalabalık. Bu bile fazla geliyor bana. Mecbur yağımı, baharatlarımı mecbur koymak zorunda kaldım. Şurada görüntü kötüydü. O yüzden burayı kapatmak için baharatlık yaptım. Normalde yapacağım bir şey değil şurası. Ama kullanışlı oldu. Yağlansa da güzel. Çok fazla yağlanmıyor. Biraz mesela 3 ayda bir falan bunları güzel çıkart, dök, yıka, kaldır. İyi oluyor. Çekmeceyi bir göstereyim, onları anlatacağım. Çekmecemde şimdi bunların hepsi Vip Ahmet markasının en küçük serisinden bir büyük olan. Boyutlarını bu. Şimdi 3, 6, 9, 12 tane ufak. Şurayı hemen göstereyim karşılıklı olarak paslaşarak. Bakın 12 tane de burada yukarıda var. Burası neresi? Ocağımın hemen üstündeki. Bakın şöyle açtığım zaman şöyle aşağıya doğru görüyor musunuz? Bütün bakliyatlarımın hepsi burada. Bunlar kullanım. Elimin altında olacak baharatlar. Kuru bakliyatlar. Diğer stok ürünlerimin bazıları burada. Bakın. Bazıları burada. Ama çoğunluğu benim kilerim var evimde. Küçük tuvaleti ben kiler haline getirdim. Hem yerine tuvaletini koyuyorum hem kiler. Bütün market gibi düşünün o kileri. Onların hepsi orada. Burada sadece böyle elimin altında sürekli kullandım. Aşırı kullandım bakliyatlar. Mesela bana diyelim bana şimdi ne lazım oldu diye mercimek yemeği yapacağım. Ne lazım bana? Mercimek yemeği. İşte mercimek çorbası, pirinç pilav yapacağım. Hepsi var. Bütün bakliyatların hepsi. Niye buraya tabak reyonu değil de bunlar? Çünkü bunlar daha çok kullanılıyor. Kullanıp bırakıyorsun. Yani tabaklara vesaire onları da koydum zaten. Burada göstereceğim. Evet, buradaki küçük saklama kaplarına bakın en çok kullandığım bu Fairy'den çok aşırı memnunum. Platinum Plus Extra, öyle bir şey olması lazım. Onu hemen Ultra, evet. Şu. Yani bu makinede mükemmel yıkıyor. Akıtmadan yıkayabilirsiniz. Güzel oluyor. Akıtmadan falan gayet güzel. Çok memnunum. Platinum Plus. Bilmem ekstra mıydı bir şeydi. Dediğim gibi burada mesela ne var? İşte un, mısır unu mu, pirinç unu mu? Bir şey. Bunun adı galeta unu, normal un, makarna, tel şehriye, tarçın, çubuk tarçın, kuşburnu içen yok ama gene de duruyor. Patlayacak mısır, patlamış mısır, popcorn işte ondan. Türk kahvesi, Nescafe, şeker, çay. Burası böyle bir reyon. Burada 12 tane orta boy, küçük boy öyle bir şey. Burası çok saçma bir çekmece, farkındayım. Ama bunlar çok Şimdi buradaki en alt çekmeceyi görüyorsunuz. Yani bunları mecburen buraya koymak zorunda kaldım. Çok küçük minimal ürünler var burada. Çekmeceden başka hiçbir yere sığmıyor. Benim evimde başka çekmece yok. 4 tane çekmece var mutfakta. Yani mecbur buraya koydum. Bunlar birbirinin takımı olduğu için ve bunlar da yine küçük boy böyle çerezlikler vesaire. Hemen küçük minik şeyler. Yoğurt falan yemek için. Bunlar da böyle birbirinin yanlarında duruyor. Şu ölçü bardağı, o ayrı, onun yeri. O yüzden orada. Tek bir bardak niye orada? Ölçü bardağı çünkü. Hemen şu fırından devam edeyim. Fırın düzenim. Fırının en altında bir tepsi görüyorsunuz. Bu tepsinin üzerinde az önce bahsetmiş olduğum Lav markasına ait ızgara tavası var ya, demir döküm. Şimdi kaldırmayayım, biraz ağır. Bundan muhakkak alın. Çok güzel et, tavuk pişiriliyor ocak üstünde. Şu, evet, kızartma tencerem tabii ki fırın içinde olmazsa olmaz. Güzel oluyor. Tek kullanımda yağı atmıyorum sonuçta. Öyle bekliyor. Şimdi şu soldaki baharatlardan devam edelim. 3 raf şeklinde. Toplam 12 tane olması lazım. Evet, bunlar da yine 12 tane baharat. Baharat ne kadar şişeniz fazla olursa o kadar iyi. Bunlar 12 adet fakat yeterli değil. Yani biraz daha alabiliriz. Burada işte her zaman kullanmış olduğum baharatlar. Susam, çörek otu, tuz, kırmızı biber, pul biber, nane, kekik, tarçın, karabiber, karbonat, kakao, Nescafe şeklinde ilerliyor. Yani bazı şeyler eksik, her zaman kullandığım olarak yeterli ama daha fazla baharat isteyenler için 12 değil 24'lü olanlardan alın. Kaşıklı olması çok güzel. Bakın kendinden kaşıkları var. Çok pratik oluyor. Kaşık ölçünüze eliniz alışıyor ve her seferinde aynı ölçüyü tutturmanız kolay oluyor.
Burada kaşık olmasa sürekli çekmeceyi aç. Bazen tatlı kaşığıyla, bazen yemek kaşığıyla, bazen tatlı kaşığıyla, bazen yemek kaşığıyla tuz falan atıyorsunuz. Hani yemek tadınız, ölçünüz, ayarınız bozulabilir. Yani kaşıklı olması çok güzel, çok kullanışlı oluyor. Kaşıklı olarak tercih edin. Bunlardan çok memnunum, güzel, beğendim. Şimdi burada aspiratörümüzün üst tarafı arkadaşlar. Aspiratörümüz çok eski bir model. Evde olduğu için biz geldiğimizde vardı. Değiştirmedik, şu şekilde bir aspiratör böyle. Ben almadım, yani biz almadık, o evde vardı. Şu üst taraftaki magnolyalarım yapmak için. Magnolia tatlısı çok yapıyorum. Eşim çok seviyor. Kaşık kaşık yiyor. Mesela ben bunları yapıyorum. Kavanozluyorum. Buzdolabına atıyorum. Bir hafta boyunca yavaş yavaş onları yiyor. Güzel oluyor. Küçük küçük böyle boy boy. Boy boy hepsi. Boy boy küçük boylarda. Şöyle göstereyim. Küçük küçük bunları satın aldım kendim. Böyle boy boy kavanoz. Eşim için çok iyi. Yani o çok sever magnolia tatlısını. Yapar, dolaba atıyorum, bekletiyorum orada. Şurada kapaklar kalmış. Bunlar Magnolia'nın kapakları. Magnolia kavanozunun. Burada ne var biliyor musunuz? Bunlar yemeklerden artan küçük boy yemekler oluyor ya, böyle hani tencereyle dolaba kaldırmanız gerekmediği. Bakın böyle küçük, böyle taş ev markası. Bunlardan memnunum. Bunlarda ısıtabiliyorsunuz ama ısıtmayın, yani ömrü kısalır. Ben bunları sadece saklama kabı, yemek atıkları için, atık diyorum, çok özür dilerim. Yemekten artan küçük saklamamız gerekenler için kullanıyorum. Şunlar yine renk renk yan yana. Bu da yine saklama kabı olarak. Saklama kapları, kavanozlar böyle. Aspiratör yanındaki dolabı hemen tekrar değiniyorum. Niye bu tarafta bunlar, uzakta değil? Çünkü çok kullanışlı bu tarafta, o yüzden. Böyle. Üst tarafı, şurası boş kalmış. Onun yanındaki arkadaşı nerede bilmiyorum şu an. Orası benim hazırlık kabım. Burası hazırlık yapıyorum, kapları. Bunlar Arda Türkmen sponsorluğunda Paşa Bahçe ile beraber bir çalışma sonucu üretmiş olduğu o şeyler var ya. Yani bunlar da her şey yapın, cam olduğu için çok sağlıklı, çizilmiyor. Hamur yoğuruyorum, çok güzel oluyor hamur mayalanması falan. Kek yap, çırp, hamur yap, salata karıştır. Karıştırma hazırlık kaplı. Yani bir mutfakta olması gereken bir ürün bence o da. Şu lavabonun üst tarafındayız şu an. Bakın burada. Burası biraz karışık gelebilir ama bunların hepsi salata malzemesi olduğu için salata kapları yan yana olması gerekiyor. Benim aklımda öyle. Burada da yine salata gibi değil de bunlar da sunum tabağı, yine servis tabağı, büyük boy. Bütün salata ve meze için ayrılan. Mesela şunu göstereyim. Bu biraz pahalı bir ürün. Ikea'nın salata için. Ben bundan çok memnun kaldım ya. Tek başına falan salata güzel oluyor. Böyle kocaman bir şey. Bunda hamur falan yoğursan çok güzel mayalanacak gibi geliyor bana. Daha hamur için kullanmadım ama. Şu da yine servis yemek takımımın devamı. Şöyle bir salata tabağım daha var. Bundan da çok memnunum. Bu boyda bir tabak bence işinizi görecek bir tane. Bu şekilde. Bir de şunlar mesela. Bunlar benim yemek takımımın meze tabakları. Salata da oluyor. Bu da yine küçük, böyle salata için böyle büyük, küçük, orta, bu şekilde çeşit çeşit alabilirsiniz. Güzel olacaktır. Kullanışlı olacaktır. Burası yine saklama kapları gibi ürünler var burada. Şu arkada görülen, önden bahsedeceğim önce. Şunu anlatacağım. Şunlar yine altılı olarak Ikea'da satılıyor. Plastik, kare. Güzel küçük boy alabilirsiniz. Denk gelirse alın, güzel oluyor. Şunu bahsedeyim. Bunlar 2 tane aldım. Bunlar termos gibiler. Biraz yine bu da Ikea'nın. Gördünüz mü? Bak, kumu çok farklı. Kapak 2 çeşit satılıyor. Şunun aynısının kapağı düşünün. Bir de böyle plastik tık şeyle. Bu daha vakumlu yapıyor. O yüzden ben bu plastiği tercih ettim. Çok güzel bir saklama kabı bu da Ikea'nın. Harika. Beğendim. Çelik yani bu da. Üstü plastik ama altı çelik. Kapaklarını değiştirebiliyorsunuz. Ekstra alınıp satılıyor kapaklar. Kırılırsa, bozulursa alıp yenisini kullanabiliriz. Şimdi bak, mesela benim bir takıntımı söyleyeceğim.
Düzen takıntısı. Şu pembe plastik şeker kapları olarak geçen Tupperware marka olarak 6 tane şurada görünüyor ya arkaya doğru. Bakın hemen 6 tane şurada. Bakın. 3 tane arkada, 3 tane önde, 6. Şimdi bu 7. Yani bu yetim öksüz gibi kenarda kaldı ya. İçinde kaldı ya. Bu bana dert oluyor işte. Bunlar ya 6'lı ya 8'li. Ya da bilmiyorum böyle yan yana konulduğu zaman çift halinde, simetrik halde olmak zorunda. Bu böyle olduğu için bunu görmemek adına içine koydum. Böyle bakınca en azından gözükmemesi lazım benim tarafımdan. Şunu göstereceğim. Şunun üzerindeki şeyi alayım. Sandık. Saklama kabı gibi geçiyor. İçinde de yine böyle doğrayıcı var. Bu doğrayıcı Tupperware markasının. Böyle çıkıyor ya kocaman bir şey. Kullanışlı yani evet. Güzel de kesiyor. Her zaman kullanmıyorum. Çok gerek duymuyorum. Şu daha henüz kullanmadım. Yani şu an gerekli değil. İleride gerekli olabilir. Pikniğe vesaire giderken belki kullanabilirim. Bardakları falan koyarım. Bilmiyorum. Bu da böyle dursun burada. Bunları geri yerine yerleştirmesi ne kadar beni yoracak. Hemen koyayım. Çıkarttığım ürünleri tekrar yerleştirdim. Yan tarafa açıyorum. Burada yemek tabakları, takımları var. Bendeki yemek takımı 12 kişilik. Düz sade model. Hiçbir deseni yok. Markası Schaefer marka. Schaefer'ın. Kullanışlı, kaliteli, ağır, çok şık, dümdüz, sade bir model tercih ettim. Modası geçiyor ve şöyle dümdüz, hiçbir şey olmayan bir modeli. Oyması yok, deseni yok, klasik evladiyelik. Hiçbir zaman modası geçmeyecek bir ürün tercih ettim. Yalnız böyle çorba kaselerinin ufak. Bunları bilmiyorum hangi kodu, hangi serisi ama çok kullanışlı, çok iyi, çok memnunum Schaefer'dan. Burada da yine servis yapacağım ürünleri koydum. Mesela şöyle servis için böyle cam. Yani servis ve sunum ürünlerini koydum oraya. Şunu da hemen göstereyim. Burası bardak. Yani mutfağın en karışık tarafı bu taraf. Bak pişirme ürünlerini böyle koydum üst tarafta. Sadece pişirme ürünü. Fırına giren fırın kapları. Fırın ve pişirme bütün. Aşağısı da kahve, çay, su ve şubat bardakların hepsi. Şöyle şuradan başlıyorum. Bakın bunlar Paşa Bahçe'nin Elsia modeli olan şöyle bardaklarından çok şık duruyor. Çok memnunum. Çok ağır. Böyle kallavi bir bardak arıyorsanız güzel şık yani. Modası da geçmeyecek bir ürün. Kristal yani şıkır şıkır. Bakın ne kadar göze çarpıyor şu bardakların arasında o. Yani değil mi? Ne kadar göze çarpıyor bunların arasında. 2 adet düzenleyici kullandım. Küçük parça fincanlarımı böyle. Bunlar anısı olduğu için hatıra. Bu yüzden eşimin hediyesiydi. Nişanlıyken almıştı. 2 tane fincan. Bunun arkası komple fincan. Yine böyle turuncu ve yeşil aşkımın geldiği bir gün almış olduğum fincanlar. Aynı şekilde turuncu ve yeşil su bardaklarımın üst tarafında hemen yan yana alt alta bu şekilde. Şuradakiler çay bardakları ve arka tarafında şöyle kocaman bir bardak görüyorsunuz. Bakın bunlar, bu bardaklar. Bu bardaklardan da memnunum. Çok tatlı, güzel. Bunun markası yine Paşa Bahçe'ydi. Cam ürünlerini Paşa Bahçe alın. Çok sağlam, çok kaliteli. Bunların hepsi Paşa Bahçe'nin pişirme kapları. Airfryer'a giren kaplar bunlar. Airfryer büyüklüğünde tam hepsi giriyor. 2 boy var. Şu bendeki Airfryer Xiaomi'nin gayet içine giriyor. Şunlar sütlaç yapmak ve spangle işte bir tatlı var ya. Spangle bir şeyler. Adını unuttum ya. Öyle bir tatlı yapmak için ikisi yan yana duruyor. Bu şekilde mutfağımın üst kısmı. Alt kısmı. Evet. Burada hemen şöyle buzdolabımın arkasındakileri göstereceğim. Şu tepsilerden de memnunum arkadaşlar. Çok şık. Kuplara böyle tahta kuplar. Bunun yapısı farklı yalnız. Böyle pürüzlü bir yüzeyi var bu siyah olan. Ama kırmızı öyle değil. Işıl ışıl parlıyor. Bence daha kullanışlı. Silince iz yapmıyor temizleyince. Ama bu siyah iz yapıyor.
geçiremiyoruz onun izini. Yani ikili olarak set halinde satılıyordu o ikisi. Yani şuradaki görmüş olduğunuz, anlatmaya kalksam çok zaman alır. Tek bahsedeceğim ürün olsa hangisini bahsederdim? Tabii ki şu sünger. Bunun adı, bakın, bu kabak sünger. Bunu tek tek kesip kullanıyorsunuz. Şöyle lavabonuzun kenarında hem çok şık duruyor, hem kendi kendine kuruyor. Asla ıslak nemli kalmıyor. Mikrop tutmuyor. Çok sağlıklı, doğal olduğu için ve çok güzel temizliyor. Asla kötüleşmiyor. Ben bunu ne kadar zamandır kullanıyorum. Bakın, taş gibi, hiçbir şey olmamış. Bütün deseniyle kendinde. Şu 60 lira mı ne? Kocaman, bakın. Kesiyorsunuz. Şuradan şu kadarcık. Kullanıyorsunuz. Bakın ne kadar doğal yani. Kendisini gördünüz şu an. Yani şu arkadakiler yine Ikea'nın. Onları da hadi göstereyim. Fırın tutamaçları çok kaliteli. Ikea'da bulursanız lütfen şunu alın ya. Şunlar var ya. Silikon kapak. Silikon kapak bu. Hamur mayalamak için. Hızlı mayalıyor. Hava almıyor. Silikon esniyor. Bütün kaplara giriyor. Bu sepeti ben ördüm. Bu sepeti de ben ördüm. Örüyorum, böyle yeteneklerim var. Bakmayın yani. Bu sepetin içindeki kırmızı kırmızı bütün mutfak rondo robot, mikser, şu milkshake yapmak için falan, Mix Go Western. Çok güzel. Çok memnunum bunlardan. Güzel. Bunların diğer parçalarını buna koydum. Yanında tutuyorum. Şu üründen mesela bulursanız alın. Çok tatlı, çok kullanışlı oluyor. Kahvelerde köpürtücü. Şurada hemen su bardağımı görüyorsunuz. Suyum burada olduğu için. Yanındaki yağ, bu yağ herhalde herkes böyle kapının arkasında mı tutuyor, ne yapıyor? Buna bir yer bulamıyorum. Kocaman bir şey. Lavabonun altına sığmıyor. Şurada mesela çamaşır makinem olmasa belki oraya koyabilirmişimdir herhalde. Ya da şurada bir yer olsa, mesela kocaman, açılsa kapansa bu sabit mesela burada. Oraya koyardım. Evet, oraya koyardım ama mecburen böyle kapımın arkası birazcık dağınık gibi duruyor. Ama değil aslında. Videoda öyle çıkıyor. Bu sepeti de ben ördüm. Bu tabanlıkla, bu tabanlarını ayrıca almıştım. Bunlar bambu çubuklar. Adını, sanını sorarsanız bulup söylerim. Yorumlar kısmında yazarım. Şu an adı aklıma gelmiyor. Şöyle tek tek çubuk halinde satılıyor. Bunları örüyorsunuz ıslatarak. Çok güzel, kullanışlı. Böyle. Mutfağımın, buzdolabımın diğer tarafı bu şekilde. Yine şu ürün sunumluk gibi, böyle raflı raflı. 3 raflı. Gayet bu da kullanışlı bir şey. Tabii ki soğan patates üzerinde yazdığı gibi içi de öyle. İçinden acayip sürpriz şeyler çıkmayacak. Sadece soğanın yanında sarımsak çıktı. Gayet doğal. Mis gibi sarımsak koktu. Yan tarafı soğan. Bu airfryer'ım çok iyi, memnunum. Ufaklığından da memnunum. Evet, burada evet görmüş olduğunuz mikrodalga boş. Bütün beyaz eşyalarımı hep boş görüyorsunuz marka olarak. Ve Philips. Güzel, memnunum, kullanışlı. Kahve makinemden de bahsedeyim. Bendeki o bütün kahveleri yapma özelliği olan kahve makinesi var ya, içerisine basıyorsun latte yapıyor bilmem ne. Yok ayarlıyor yok işte senin kahveni ayarlıyor bilmem ne. Hepsinin özelliği aynı aslında. Sadece bunu da kendiniz seçiyorsunuz. Bence fiyat olarak bunu alın. Bu da güzel. Öbürüne gerek yok. O kadar para verme. 2 katı fark vardır arasında. Buradaki kahve şuruplarından falan hepsinden memnunum. Kaliteli. Güzel. Şunu daha hiç açmadık. Duruyor böyle. Kettle alacaksanız Philips. Asla yani ısıtmalı ürünler, ütü, kettle, saç düzleştiricisi, fön makinesi, ısınan makineler, ev aleti olan hepsini Philips alın. Yani eğer maddiyetiniz yeterliyse. Yani tamam. Eskişehir'de yaşadığımız için çok kireçleri çok yüksek oranda. Bu yüzden bu marka, Brita markasını aldım. Süzüyorum bunda. Daha sonra kahve makinemde kullanıyorum. Bunu sadece kahve makinesindeki suyu daha da süzmek için. Çünkü bunun içinde zaten filtre var ama yeterli olmazsa diye. Makinem bozulmasın diye
Böyle bu şekilde. Videomuz biraz uzun olabilir ama her detayı tek tek gösterdim. Çeyiz alışveriş yapacakları çok güzel bir fikir olacağını düşünüyorum. Özellikle de çeyizin alışverişini yapmış, evlenmiş benim gibi şu anda düzen tertip yapacak olanlara da mutfak düzeni olarak çok güzel bir video oldu. Lavabo altı düzeni, çekmece kaşık düzeni gibi bütün kullanışlarıyla tek tek size gösterdim. Nasıl kullandığımı anlattım. Hangi ürünleri nereden aldığımı anlattım. Umarım faydalı olur. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Tamam, bekle. Videomu sonuna kadar seyrettiyseniz abone olmadan lütfen videomu sonlandırmayın. Ve bir tane de olsun yorum yazarsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın. Teşekkürler.